Ben 1957 Çankırı doğumluyum. 4 çocuklu ailenin 3. çocuğuyum. Fakir demeyeceğim. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. İlkokul, ortaokul, lise Çankırı'da bitirdim. Daha sonra da Gazi Üniversitesi'ni bitirdim. Fen bilgisi öğretmeniyim. Babam ortakçıydı. Yani arazisi çok olanların, kendi güçleri yetmeyenlerin arazisini ekerdi, biçerdi. İşte payına düşeni alırdı. Daha sonra işte at arabası aldı. At arabasıyla nakliye işi yaptı. Eşya taşıyordu, yük taşıyordu. Daha sonra insan taşımak için fayton aldı. Onun gençlik döneminde, bizim çocukluk dönemimizde işte Türkan Şoray ile Göksel Aysoy'un bir filmi çekilmişti Çankırı'da. Orada figüranlık bile yaptı yani. Biz 3 erkek, bir kız kardeştik. Kız kardeşim benden 7 yaş küçük. Büyük abim genellikle babamla beraberdi hep. Babam işte Ankara'da tuğla ocağı denir. Evvelden böyle fabrikasyon değildi. Açık alanda tuğlalar dökülürdü. İşte oraya giderdi, orada taşeronluk yapardı. Annem çok çalışkandı. Çankırı'da gene büyük bahçe sahiplerinin bahçelerini kiralardık. Kiraladığımız bahçelerde tabir yerindeyse adam ek, adam biter. Çok verimli bahçeler. Bugün ne bileyim salatalığı, domatesi, aklınıza ne geliyorsa. Yani sebzenin her türünün yetiştiği, meyve ağaçlarının bol olduğu, aşağı yukarı 12 yaşıma kadar hayatımızın yarısı bahçede, yılın yarısı bahçede, yarısı Çankırı'nın içinde geçti. Annem sürekli bahçede işte ekerdi, biçerdi. Biz onun ürettiklerini çarşıda, pazarda biz satardık. Ve annemin ektiği biçtikleri de bayağı böyle şeydi, nam salmıştı. Satmaktan yana da bir sıkıntımız olmazdı. Tercih edilirdi. Annemin kendine göre mısırı çok özeldi. Hakikaten çok tutulan bir mısırdı. Biz sorardık çocuk aklımızda. Ya anne sen bu mısırın tohumunu nereden buldun? Onun böyle bir hep hikayesi vardı. İşte bir aksakallı yaşlı birisi geçiyordu buradan. Benden bir tas su istedi. Ben ona bir tas ayran verdim. O da heybesinden çıkardı bana 2 avuç mısır tohumu verdi. O yüzden o mısırın böyle özel bir şeyi vardı. Yani ne diyeyim manevi tarafıyla ilgili annem için özel bir durumu vardı yani. Müteşebbis tarafım babadan, çalışkanlık tarafım anneden geçmiş. Yani bu bende eşit şekilde yer almış. O yüzden kendimi şanslı kabul ediyorum. 7 yaşından beri işte simit satarak, hedef kendi ihtiyacım olan parayı kazanmaktı. İşte 50 tane simit satarsak bir tane fırıncı bize ekmek veriyordu. O ekmeği de alıp eve götürüyorduk. Çalışma hayatına aslında 7 yaşından beri başladım. 12-13 yaşındayken kahvede askıcı yamağı oldum. Hayatım ondan sonra değişmeye başladı. O kahveci yamaklığı sırasında kendisi inşaat yüksek mühendisi olan, bundan 8 yıl önce de rahmetli olan Yusuf Turgut Gültekin diye inşaat yüksek mühendisi bir abimizle tanıştım. 1974 yılında Ecevit hükümetinin açtığı Deneme Yüksek Öğretmen Okulu 1,5 yıl sonra iktidar değiştiği için Demirel'in 1. MC hükümeti döneminde kapatıldı. Ve bizim hak mahrumiyetlerimiz oluştu. Ve biz bu hak mahrumiyetleriyle ilgili o dönem davalar açtık ve bu davaların hepsini kazandık biz. Ama çoğunu rahmetli Demirel uygulamadı. Daha sonra o dönemde yapılan sınavları, işte memuriyet sınavlarına girdim. Çok ilginçtir. İşte Sümerbank'ta Diyarbakır'a tayinim çıktı. Okul o dönem kapalıydı. Kısa bir dönem Diyarbakır'da Sümerbank'ta çalıştım. Tekrar naklimi istedim Devlet İstatistik Enstitüsü'ne. Orada çünkü kütüphanede çalışıyordum. Kütüphanedeki şartlar benim gündüz okula gidip gece çalışmamı sağlayacak şartlardı. Çünkü yani ikisinden de vazgeçme durumunda değildim. Hem okula devam etmem gerekiyordu hem çalışmam gerekiyordu. Sağ olsun oradaki bölüm müdürümüz benim çalışma düzenimi okula göre ayarladı. Çok keyifli bir yerdi kütüphane. Ziyarette karşılaştım. Ferit Karslıoğlu. Aynen Yusuf Turgut Gültekin gibi Ferit Karslıoğlu'yla tanışıklığımız başladı. Ferit Bey'den eşimin annesi rica ediyor. Diyor ki ya böyle bunların niyeti ciddi. Bu da Ankara'da devlet memuru, ne olacağı belli değil. Biraz da bu işler de hızlı. Siyasal hareketlerin içinde. O yüzden sen yeni bir Bursa'da bir fabrika kuruyorsun. Sana lazım değil mi? Yani benim için iş istiyor daha doğrusu. Ben Ferit Bey'in daveti üzerine 5 Aralık 1979'da Farba'da çalışmaya başladım. Benim aslında bugünkü durumuma gelmeme atlama taşı diyelim, mihenk taşı diyelim veya sebep Farba'dır. Çünkü Farba'da ben 2. üniversiteyi bitirdim. Hayatımda
kendimi bildiğim dönemde en büyük hak mahrumiyeti yaşamışlardan bir tanesiyim. Dedim ki ben bir iş yapıyorsam kimsenin hakkını yemeyeyim. O yüzden Haksan diye ismi seçtik. Yani bu arada da zaten sloganımız halen odur, geçerlidir. Bugün Haksan'ın temel prensibi şu: başta çalışanlar haklarını alacaklar. Ben de olmazsa olmazlardan bir tanesi o. Sonra tabii bu iş yerinde patronun sahibi benim. Ben hakkımı alacağım. Neticede devlet de kamu da hakkını alacak. Ben bugüne kadar iş hayatımda 3 tanesinin hakkını da hep kollayarak, koruyarak, bana iş yapanların, yan sanayinin haklarını koruyarak, bu hep çoğaltılabilir, hakkaniyetli davranmaya çalıştım. O yüzden de işte başlangıçta hak kelimesi de çok hoşuma gittiği için Haksan dedim. Son 10 yıllık kayıtlara bakılırsa Haksan Bursa'daki ilk 250 firma araştırması içerisinde yeri bellidir yani. %120 arası. Ben tabii 88 yılında Farva'dan ayrıldıktan sonra otomotivde yetiştiğim için, artık işin başına da kendim geçtiğim için hangi fabrikalara iş yapabilirim diye Mako'ya başvurdum. Mako'daki sağ olsun, onlar da yaşça benden büyüktü, yöneticiler. Oradaki abilerimiz sahiplendi. O zaman şöyle bir durum da vardı yani. Yetişmiş, 90 yılının sonunda Faik Bey'le ortak olduk. Rahmetli oldu kendisi zaten. 90 yılında ortak olduk. Her şeyi kurduk. Artık mevcut işimizi 2'ye 3'e katlayacak pozisyona geldik. Cart diye Körfez krizi başladı. Saddam Kuveyt'e girdi bir gece. Yakın tabii coğrafyada bu olaylar olurken Türkiye'de de başka bir sıkıntı başladı. Türk metal iş sektöründe hem işveren lockout ilan etti, hem sendika genel grev ilan etti. Bütün fabrikalar kapandı. Piyasa tabiriyle yaprak bile kımıramıyor. Bizim kapıyı birileri çaldı. Gene bir kapı açıldı bize. O zaman Türkiye'de 2 tane beyaz eşya üreticisi var. Bir tanesi bildiğimiz gibi Arçelik. İkincisi de Profilo. Ve biz Profilo'ya parça yapmaya başladık. O güne kadar sadece otomotiv sanayine hitap edecek şekilde çalışıyorduk. Otomotiv sanayi önceliğimizdi. Beyaz eşyayı o kadar bilmiyorduk. Ama beyaz eşyada rakamlar çok fazla, çok yüksek volümler. Yani otomotiv sanayide 100.000 parça varsa beyaz eşyada bu parça sayısı aynı tipte 1 milyon oluyor, 2 milyon oluyor. Ve biz 91 yılında artık Körfez krizinin ne olacağı belli oldu. Grevler kalktı, lockoutlar kalktı. Normal anlaşma sağlandı, fabrikalar açıldı. Tekrar çalışmaya düzeni oluştu ve biz artık gece gündüz Profilo'dan aldığımız yeni işlerin kalıplarını yetiştiriyoruz. Acayip bir efor sarf ederek çok kısa sürede biz Profilo'nun yan sanayisi olduk. Artık bundan sonra bizim işimizin yarısı otomotivse yarısı da beyaz eşya olmalı diye düşünmeye başladık. 95 yılının başından itibaren de Almanya, Belçika, Kazan, biz kepçe dolaşmaya başladık. Nereye ne iş yaparız? Ve hızla ciromuzun önemli bir kısmı 95 yılının sonunda bizim ihtiyacımız olan, yani ithal ettiğimiz ürünün döviz karşılığını karşılayacak şekilde döviz gelirimiz oluşmaya başladı. Ondan sonra hiçbir kriz beni ve Haksan'ı etkilemedi. Biz krizlerin hepsinden bir şeyler öğrenerek çıktık. Biz Haksan Otomotiv olarak 2007'den beri Manisa'da bir işletmemiz var. 2006'dan beri de Rusya'da bir işletmemiz var. Biz orada da üretim yapıyoruz. Haksan'ın büyüklük itibariyle şöyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de aslında kauçuk işi, araç lastikleri dahil 4 milyar dolarlık bir güç. Araç lastiği. Bunun yarısını araç lastiği kabul ederseniz geri kalan yarısında bizim gibi firmalardan oluşuyor. Aslında şöyle söyleyeyim. Haksan Türkiye'deki kauçuk sektörünün içinde ilk 10'da. Büyürken temkinli ve dikkatli büyüyoruz. Arçelik, Vestel, Bosch, 3 tane büyük üretici var. Biz bunların hepsinin de yan sanayisi durumdayız. Elektrikli araçlar gelecekte tamamen bu işin yerini alacak düşüncesi zaten bizim gibi herkesin gündeminde ve güncel. Biz aracın gövde tarafı ile ilgili de ses ve su ile ilgili, ısı ile ilgili izolasyon parçalarının da üretimine ağırlık vermeye başladık. O yüzden bizde olmazsa olmaz dediğim gibi otomotiv sanayi ve beyaz eşya sanayi, ikisinden birini
tercih etme durumunda değiliz. Biz ikisiyle beraber devam etmek durumundayız. Değişkenlikleri de, değişen trendleri de takip etmek zorundayız. O yüzden kendimizi yenilemeye devam ediyoruz. Ve biz de şöyle söyleyeyim, bunu ben iftiharla söylüyorum. Mesela makine parkı bizim her zaman çok genç. Makineleri belli bir yıl çalıştıktan sonra yeniliyoruz. Yani güncel teknolojiyle rekabetçi olabilmeniz için, her zaman tercih edilmeniz için, isteniyor olmanız için elinizdeki teknolojinin mutlaka yeni olması lazım. Zaten 3-4 yıldan beri Ar-Ge merkezimiz var. Teknosap'ta toplam 35 dönüm yerimiz var. Gelecek yıl 2022 yılında benim zaten huyum odur. Yani herkes beni bilir. Ben 7-8 yılda ya evi değiştirmem lazım ya fabrikayı taşımam lazım. Şu anda bulunduğumuz binada 8 yıl bitti, 9 yıla gidiyor. O yüzden Teknosap'ta da artık son tur diyoruz. Hak sana yakışır bir şekilde. Çalışanların da rahatını ön plana alacak şekilde ciddi bir yatırıma başlayacağız. Bir işletmenin birileri tarafından kurulması, bir yerlere getirilmesi çok önemli. Ama bir işletmenin o kişiden sonra yaşaması benim açımdan daha çok önemli. Ben Türkiye'deki firmaların ömrüne baktığım zaman çok kısa olduğunu gördüm. Birinci nesil kuruyor, ikinci nesile geçerken birinci nesil bir türlü ipleri, tamam mı, ikinci nesile teslim etmiyor. Teslim ettim dese bile etmiyor. O yüzden üçüncü nesile firmaların geçişinde hep problemler yaşanıyor. Bundan 8 yıl önce. Yani ben 64 yaşındayım. 56 yaşında meclis üyesi oluyorum. Odaların ne olduğunu yıllarca iş adamıyım. Sıfırdan bir iş kurmuşum. Belli bir noktaya getirmişim. Saygın bir firma yaratmışım. İyi bir firma sahibi olmuşum. Tamam mı? Ama odaların ne olduğunu 2013'ten sonra öğrendim. Daha sonra da 2016 yılında yönetim kurulunda görev almaya başladım. Şu anda hala devam ediyorum. En çok sevdiğim, en çok hoşuma giden, herkese kapım açık. Yardım etmeyi seviyorum. Maddi manevi seviyorum yani. Bunu sadece bir şey değil. Yaşadıklarımı anlatmayı seviyorum. Çünkü tecrübe en pahalı elde edilen şey. Bizim gibi insanların birikimlerini ve tecrübelerini hep paylaşıyor olması lazım. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. İşte odada görevim icabı, kendi sektörüm öncelikli olmak kaydıyla. 95 yılında şimdiki adı NOSAB olan Minare Çavuş küçük ve orta ölçekli işletmelerin olduğu bir sanayi bölgesiydi. 95 yılında yeni ihtiyacımızı artık oradan bir yer bulduk. Yeni yapılmış bir 1500 metrekare bir yer. Oradaki büyük toprak sahiplerinden rahmetli anıyorum onu da. Onun da çok büyük benim hayatımda katkısı vardır. Mehmet Gündoğdu'nun. Onun yerini kiraladık. NOSAB'la serüvenimizde o binayı kiralamakla başladı. Bilgi ve sevgi paylaşıldıkça çoğalırmış. Ben diyorum ki kazanç da paylaşıldıkça çoğalır. Üçüncüyü de ben ekledim, haberiniz olsun. Bilgimi, sevgimi, hatta kazancımı hep paylaşmaya hazır bekliyorum. Ama herkes hak ettiğini almak kaydıyla olacak.